Jeju Adası'nın her yeri sürprizlerle dolu. Bilin bakalım sizleri nereye getirdim. Dünyanın top 10'unda yer alan bir çikolata müzesine. Burası Charlie'nin çikolata fabrikasının bir küçük versiyonu. İçeriye buradan giriyorsunuz. Girmeden önce size kapıyı göstereyim. Bu adanın her yeri tamamen sürprizlerle dolu. Sizleri şimdi çikolata müzesine getirdim. İçeri girerken bir soğuk kahve de ikram ettiler. Koreliler çok sever çünkü. Adanın neresine bakarsam bakayım çok farklı bir sürü şey görüyorum. Bakalım şimdi bir çikolata müzesi nasıl oluyormuş, hep beraber göreceğiz. Kapıdan içeri girince karşınıza D1 çikolata kalesi çıkıyor. Aslında müze böyle tasarlanmış. Kakao kabuğunu andıran yuvarlak kubbeler, taşlarla kaplı duvarlar. Sanki Willy Wonka'nın Jeju şubesi gibi. Buradaki her yapı çikolatanın doğal halinden ilham alınarak yapılmış. Atmosfer o kadar sakin ki daha içeri girmeden burası özel bir yer diyebiliyorsunuz. Ve işte müzenin ana kapısı. Bizi çikolata krallığını koruyan bir şövalye karşılıyor. Burası sadece tatlı bir müze değil, çikolatanın tarihini, kültürünü ve sanatını anlatan bambaşka bir dünya. Bu kapının ardı kakao çekirdeğinin tarladan sofraya uzanan tüm yolculuğunu bizlere gösterecek. İçeri adım attığınız anda yılbaşı ruhu hemen sizi sarıyor. Müze yaklaşan Noel için tüm giriş bölümünü süslemiş. Panolarda çikolatanın tarihini anlatıyorlar. Yan tarafta ise sevimli figürler size göz kırpıyor. Sıcak, neşeli ve tatlı bir karşılama. İşte çikolatanın sanat hali. Tamamen çikolata kullanarak yapılmış heykeller burada sergileniyor. Her detay elle işlenmiş. Her izi ustalıkla verilmiş. Ve işte çikolatanın doğduğu yer. Burası kakao meyvesinin gerçek hali. İçinde beyaz yumuşak çekirdekler, çikolatanın ham maddesi. Rengi, dokusu, hatta kokusu bile bambaşka. Burada çikolatanın aslında bir meyveden geldiğini hatırlayabiliyorsunuz. Bu vitrin başlı başına bir sanat galerisi. Her biri çikolatayla yapılmış yüzlerce ünlü karakter. Shrek'ten Kung Fu Panda'ya, çizgi film kahramanlarından masal figürlerine kadar her detay tek tek işlenmiş. Bu oda ise tam bir yılbaşı koleksiyonu. Piyano, cam vitrinler, raflar, hepsi yüzlerce Noel temalı figürle dolu. Sanki başlı başına bir Noel köyüne adım atmışsınız gibi. Bu bölüm özellikle çocukların ve koleksiyon meraklılarının en sevdiği yerlerden biri diye düşünüyorum. Raflarda onlarca farklı Noel Baba figürü bulunuyor. Her biri farklı ülkelerin kültürüne göre tasarlanmış. Bir kısmı klasik kırmızı kostümüyle, bazıları ise el yapımı kumaşlarla hazırlanmış. Ve burası çikolata içeceklerinin hazırlandığı mutfak. Sıcak çikolata, kakao çayları, el yapımı tatlılar. Müzenin en lezzetli bölümlerinden biri olsa gerek. Burada çikolatanın farklı aromalara nasıl birleştiğini gösteriyor sizlere. Aynı zamanda çikolata stüdyosu da var. Yani çikolatayı da yapabiliyorsunuz aşçılarla birlikte. Bu bölümde ise çikolata yapım atölyeleri düzenleniyor. Çocuklar ve yetişkinler burada kendi çikolatalarını tasarlıyorlar. Küçük masalar, duvardaki çikolata sertifikaları ve geniş pencereden gelen doğal ışık. Gerçek bir atölye havası var. Burada ise el yapımı çikolatalar sergileniyor. Küçük ama özenle hazırlanmış truflar, kakao dolgulu mini tatlılar. Aralarından seçim yapmak gerçekten zor. Her biri ayrı bir sanat eseri gibi hazırlanmış. Bu vitrin premium çikolata setlerine ayrılmış. İçlerinde farklı aromalar, kakao yüzde oranları ve özel tasarım çikolatalar var. Gerçekten pahalı ama yine de alıyor. Evet, Kore'de yaşayanlar için çok pahalı bir ücret değil. Neticede
buraya gelip bir kere de olsa böyle bir deneyim yaşıyorlar. Gelmişken de çocuklarına çikolatayı alıp tattırıyorlar yani. Kakao çekirdeği önce kavruluyor, sonra ayrıştırılıyor ve öğütülüyor. İşte bu kavanozlarda o yolculuğun her bir adımını görebiliyorsun. Bu küçük detaylar çikolatanın neden bu kadar özel bir tat olduğunu aslında bana açıkladı. Ve tüm bu aşamaların sonunda ortaya çikolata çıkıyor. Raflarda gördüğünüz her ürün kakao çekirdeğinin bir zamanlar bir ağaç dalında asılı duran küçücük bir meyve olduğunu hatırlatmıyor mu? Bu küçük köşede çikolatanın ilk defa makine ile işlendiği dönemlerden kalan aletler var. Bugün fabrikalarda dev makineler çalışıyor. Ama çikolata yolculuğu aslında bu tarz basit düzeneklerle başlamış. Bu makine kakaonun ilk kez preslendiği eski sistemlerden biri. İçi hızla dönen iki taş silindir, çekirdekleri ezip çikolatanın hamur haline gelmesini sağlıyordu. Bugün her şey otomatik ama o zamanlar tamamen insan gücüyle çalışılıyormuş. Gerçekten tarihe tanıklık eden bir parçayı görmek çok harika. Burada gördüğünüz makine ise çikolatanın yağ ve kakao kitlesiyle ilk kez harmanlandığı dönemlere ait. Kollarıyla dönen bu düzenek çikolatanın pürüzsüz kıvamını elde etmek için kullanılıyormuş. Basit görünüyor ama çikolatanın modern halini ortaya çıkaran en önemli adımlardan biri. Tata, karşınızda çikolata müzesinin en büyüleyici sahnelerinden biri. Dev bir çikolata şelalesi. Her ne kadar gerçek çikolata olmasa da görünüşü insanı hipnotize ediyor. Sanki Willy Wonka'nın gizli kapısından içeri girmişim gibi. Parmak atsam nasıl olur böyle? Tabii ki hayır. Bu bölüm müzenin kütüphane kısmı. Dünyanın dört bir yanından toplanmış yüzlerce çikolata kitabı burada sergileniyor. Tarih kitapları, tarif kitapları, kakao araştırmaları, hatta çikolata ile ilgili akademik yayınlar bile var. Bu kadar kapsamlı bir çikolata arşivini bir arada görmek gerçekten inanılmaz. Özellikle bu raflarda çikolatanın bilimsel yönünü anlatan kitaplar bulunuyor. Kakao ağacının botanik yapısından fermentasyon sürecine kadar her şey detaylıca yazılmış. Burası tam anlamıyla çikolata meraklıların cenneti galiba. Kadehim bile var. Bak. Kendimi biraz çikolatanın kralı olunca çok farklı hissettim. Raflarda bulunan bazı kitaplar o kadar eski ki ilk baskıları hala korunuyor. Beni en çok etkileyen durumlardan biri bu oldu. Kapak tasarımları o dönem çikolatanın nasıl algılandığını çok güzel anlatmış. Kore'de de nedense hep bak, tarlada, inşaatta çalışanlar hep siyahi renkte. Bir tane beyaz göremezsin. Sonra da derler ırkçılık yok. Kitaplığın son bölümünde hem modern hem klasik çikolata kitapları yer alıyor. Kimi çikolata fabrikalarının tarihini anlatıyor, kimi de usta şeflerin tariflerini. Bu alanı gezerken çikolataların sadece bir tatlı değil, yüzlerce yıllık bir kültür olduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bir üst katı daha var ama kapatmışlar. Sanıyorum. Değil mi? Bakalım. Bir deneyelim kapıyı bakalım. Açabilirsek üst katı da çıkarız. Ve müzenin içinde öyle bir yer var ki ziyaretçilere tamamen kapalı. Normalde giriş yasak ama küçük bir boşluk fark ettim. Ve yukarı doğru çıktım. Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği gizli bir bölüme gidiyorum şimdi. Bak merak ettim ha. Kapalı ama bakıcıyım. Gördüğünüz bu oda aslında küçük bir kilise. Tavanında eski freksler, duvarında solmuş dualar. Çikolata müzesinin içinde böyle bir yer görmek gerçekten inanılmazdı. Sanki zaman burada yıllar önce durmuş. Uzun ahşap sıralar, eski bir kürsü, camdan süzülen yumuşak ışık. Burası tamamen sessiz, tamamen yalnız. Aşağıdaki neşeli kalabalıktan çok uzak, bambaşka bir dünya. Tarikat olabilir mi? Niye kilise var müzenin en üstünde? Allah Allah.
Interesting. Bir anlığına müzenin değil, eski bir manastırın içindeymiş gibi hissettim. Gözükmeden çıkalım. Gerçi her yer kamera ayrı mesele de yine de gördüm. Gizli odalarını da gördüm. Burada çocuklar profesyonel şeflerle birlikte kendi çikolatalarını yapıyorlar. Her biri küçük bir usta gibi. Kimi kalıplara döküyor, kimi süslüyor, kimi tadına bakmadan duramıyor. Müzenin en eğlenceli ve en canlı bölümü aslında burası. Büyük masalar, metal kaplar, eriyen çikolata kazanları. Bu atölye hem aileler hem çocuklar için bence unutulmaz bir deneyim sunuyor. Çikolatayı öğreniyorlar, dokunuyorlar, şekil veriyorlar. Ve en güzeli de her biri kendi yaptığı çikolatayı eve götürebiliyormuş. Bu olan çikolatanın sadece bir tat değil, bir deneyim olduğunu da en iyi anlatan yerlerden biri arkadaşlar. Yani müzedeki yolculuğun sonunda çikolatayı sadece görmüyorsun, bizzat kendin yapıyorsun. Hem ailelerinden yardım alıyorlar hem de hoca göstermeye çalışıyor tabii. Ama çok tatlı. Yani zaten tatlı dünyadaki en güzel şey. Ve onların aileleriyle birlikte bunu öğrenmeleri ve aktivite etmeleri bence çok güzel. Birçok konuda böyleler çocuklara. Evet, çok çalışıyorlar ama bir şekilde şey yapıyorlar. Utanıyorlar. Beyefendi çekim mi yapıyorsun dedi. Evet dedim ama yeterli dedim. Yani onu utandırmak istemiyorum çünkü. Bildiğim için o da diyor evet. Yeterli. Böyle bir çikolata fabrikası. Küçük bir yer ama yine de işlevsel şu an çalışıyor. Turistler için enteresan, değişik bir yer. Hatta çikolata için böyle küçük bir sera yapmışlar. Buraya koymuşlar ve bakımını üstlenmişler. Bakın kakao olarak burada böyle geçiyor. Bahçede kakaolar da var. Bir ağaç evimiz de var. Burada böyle bu şekilde ağaçların arasına tırmanıyorsunuz. Çikolatadan yapılmış diyemeyeceğim tabii ki ama bu da bir ağaç ev böyle. Santa dedenin ağaç evi. Çocuklar sever. Böyle sıradan bir ağaç. Çikolata. Kim sevmez ki, değil mi? Dünyada en çok sevilen şeydir. Güzel bir yer, küçük bir yer ama tatlı bir yer. Çocuklarınıza deneyim yaşatmak istiyorsanız eğer, Güney Kore'nin Jeju adasındaki bu çikolata evini ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Annyeong. Pushing me, she keeps on pushing me.